Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri çok seviyoruz ve sizler için buradayız. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Efendim bugün biraz İHAL indiriminden bahsedelim istiyoruz. Nedir bu İHAL indirimi? Ne oluyor orada? Biraz bunu detaylandıralım. Kadının beyanı esastır dedik. Orada da kısmi olarak değindik. Bugün de İHAL indiriminden bahsedelim istiyoruz. Terimsel olarak İHAL indirimi ceza davalarında en fazla 1/6 oranında belli şartlara ve koşullara bağlı olarak uygulanan Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde yer alan önemli bir hüküm. Genelde de sanığın sosyal ilişkileri, sanığın geçmişi, sanığın suçu işledikten sonraki hal ve hareketleri, sanığın yargılama süresi boyunca nasıl hareket ettiği, verilmesi planlanan cezanın sanığın geleceğine nasıl bir etki edeceği yönündeki aslında temel insani haklar göz önüne alınarak uygulanan hükümleri içeriyor. Gündemde olmasının nedeni kadın cinayetlerinde de uygulanıyor olması. Bakın, buranın altını özellikle çizmek istiyorum. Bütün cezai müeyyidelerde uygulanıyor, kadın cinayetlerinde de uygulanıyor. Gündemde olmasının nedeni kadın cinayetlerinde uygulanıyor olması. Ve iddia şu, kadın cinayetleri üzerinde bu yasanın uygulanmaması gerekiyor. Ve bu yasanın uygulanması sanığa cesaret veriyor aslında. Yani başka sanıklara da cesaret veriyor. Dolayısıyla hak yerini bulmuyor yönünde bir tartışma var gündemde. Dolayısıyla efendim biz de bunu bu minvalde irdeleyelim istiyoruz. Öncelikle bir şeyi toptan reddetmekte, toptan kabullenmekte doğru değildir. Tabii ki kabulleneceğimiz veya reddedeceğimiz durumlar mutlaka ki vardır. Yalnız önce bizim konuyu sorgulamamız lazım. İnsana idrak yetisi bunun için verilmiştir. Neden verilmiştir? İnsan idrak eden bir varlıktır. Doğruyu, yanlışı, iyiyi, kötüyü, kendisi için iyi olanı, insanlık için iyi olanı seçebilmesi için kendisine idrak yetisi verilmiştir. Bu da sorgulama yetisiyle kendisini geliştirir. Yani insan sorgulayan bir varlık olmalı. Önce sorgulamalıyız, sonra kabullenip etmemiz gerektiğine karar vermeliyiz. Öncelikle yasa hakkında konuşmadan önce ben birkaç tane örnek seçtim. Vaka, daha doğrusu yaşanan olaylar. Onları açıklayalım, onlar üzerinden hareket edelim istiyorum. Yani onlar üzerinden yasayı tartışalım istiyorum. Öncelikle Diyarbakır'da 14 yaşındaki 3 kızı evine götürdüğü, esrar içirdiği ve porno film izletip cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 150 yıl hapis istemiyle yargılanan tercüman Ubeydullah Ç. saygın tutum indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yani 150 yıl isteniyordu. İhal indirimi uygulanarak bu 10 yıla düşürüldü. Yalnız buraya dikkat edelim. Savcının buradaki iddianamesi önemli. Savcı iddianamesinde kendisine güvenen çocuklara alkol verip cinsel ilişkiye sürüklemek için porno film izlettiğini, daha sonra da mağdurların iradesini kırarak cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Suçun zincirleme işlendiğini kaydeden savcı sanığın 150 yıla kadar hapisle cezalandırmasını istedi. 2015 yılı haberine göre Ubeydullah Ç'ye alt sınırdan cezalandıran mahkeme sanığın duruşmadaki saygın tutumunu dikkate alarak cezayı 10 yıla indirdi. Buraya dikkat edelim. Savcı sanık hakkında 150 yıl hapis istiyordu. Mahkeme sanığın ihal indirimi uygulayarak sanığın mahkemedeki tutumunu dikkate alarak bu cezayı 10 yıla indirdi. Şimdi bu vaka ve bunun gibi olan vakalarda
Bu hükmün uygulanması tehlike doğurur. Dikkat edin buraya. Bu durum kamuoyu vicdanını rahatsız eder. Yani herkesin çocuğu var. Çünkü bu yasanın bu şekilde uygulanması, bu tür vakalarda uygulanması başka vakalara da veya suça meyilli olan kişilere de cesaret verir. Bu önemli ve hassas bir noktadır ve sadece anne babaların değil, herkesin vicdanı olan herkesi rahatsız eder. Herkesin vicdanını yaralar ve herkesi rahatsız eder. Şimdi bu yasayı toptan reddetmek ayrı, vaka özelinde inceleyip değerlendirmek ayrı. Bu vakayı dosya olarak incelemedim. Kamuoyuna yansıyan kısmı kadar burada aksettiriyorum sizlere de. Bu yasanın, yani bu olayda bu yasanın uygulanması kamuoyu vicdanını rahatsız eder, kamuoyu vicdanını yaralar. Dolayısıyla da buradaki hassas terazi kayma noktasına gider. İşte İHAL indiriminin bu tür uygulamalarla gündeme gelmesi neticesinde ister istemez insanlar rahatsız oluyor ve tepkilerini ortaya koyuyorlar. Bu da gayet insani. Dediğim gibi vicdanı olan herkese rahatsız eder bu durum. Çünkü bu tür vakalarda bu tür indirimlerin uygulanması başka suça meyilli kişi veya kişilerce kullanılır, cesaretlendirir. Halbuki yasaların cesaret vermek yerine yaptırım uygulayarak caydırıcı özelliğinin olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Başka iki örneğimiz var. Onlardan da bahsedelim. Konya'da boşandığı eşi Özlem Işık'ı 8 yerinden bıçaklayıp otomobili üzerinden geçerek katleden Kamil Çolak 17 Şubat 2015'te görülen karar duruşmasında haksız tahrik indiriminden yararlanarak mahkeme cezayı 18 yıla düşürdü. Yalnız buraya dikkat edin. Bu örneğe adam boşandığı eşine 8 yerinden bıçaklayarak hırsını alamadı. Üzerinden bir de otomobille geçti. Buradaki hırsa dikkat edin. Bak orada nasıl bir hırs var. Nasıl bir nefret duygusuyla işleniyor bu cinayet. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu özellikle belirtiyorum. Nedenini devamında açıklayacağım. Yine benzer bir örnek, Konya'daki örneğe benzer bir örnek. Adana'da 10 Eylül 2014'te 4,5 aylık hamile eşi Burcu Çiftçi'yi tabancayla katleden Mustafa Çiftçi'nin son duruşmada kesinlikle karıma daha önce şiddet uygulamadım, seni defalarca aldattım, kardeşinle bile aldattım deyince öldürdüm sözleri mahkemede ağır tahrik sayıldı ve müebbet cezası 19 yıla indirildi. Şimdi bu iki örneğe dikkat edin. Bu iki örneğe lütfen dikkat edin. Bu iki örnekte İHAL indirimi yok. Bu iki örnekte ağır tahrik indirimi var. İkisi farklı şeyler. İHAL indirimi farklı bir şey, ağır tahrik indirimi farklı bir şey. Bu iki örnek gibi çok vaka var. Çok fazla vaka inceledim bu iki örnekte olduğu gibi. Benzer kadın cinayetlerinden hüküm giyen sanıkların savunmalarının başında erkekliğime laf etti, bana küfür etti, çocuğum benden değil dedi gibi veya başka biriyle birlikte oluyordu gibi savunu biçimleri var. Yani genelde bunlar savunuluyor. Şimdi efendim bakın buraya dikkat edin. Burası o kadar hassas bir terazi ki vicdani yükümlülüğü var. O nedenle doğru cümleleri doğru şekilde kurmaya çalışıyorum sizlere. Vicdani yükümlülüğü olması sebebiyle, çarptırılmaması sebebiyle. Bakın, insan doğasından, nefsinden her fırsatta bahsediyoruz.
Dolayısıyla kadının doğası ve erkeğin doğası birbirinden farklı. Yaratılışları, varoluşları, fıtratları, adına ne derseniz deyin, birbirinden farklı. Hareket edişleri farklı, düşünce yapıları farklı, konuları, olaylara bakış açıları farklı. Farklı olduğumuz için zaten güzeliz. O ayrı bir konu. Dolayısıyla erkeğin doğasını, DNA'sını bilen biri erkeğe bu lafların edilemeyeceğini, edilmemesi gerektiğini, bu lafların normal standart, normal bir erkeği bile çıldırtabileceğini bilir. Yani siz bir erkeğin yüzüne yüzüne çocuk senden değil veya ben seni aldatıyorum, kardeşinle bile aldattım denildiğinde o erkeği çıldırtabilirsiniz. Cinayete kadar gelir konu. Bakın, ben doğrudur, yanlıştır, odur budur demiyorum. Teknik kısmından bahsediyorum. Teknik olarak bu ifadeler bir erkeği çıldırtır. Çözüm, hayır, o başka bir şey. Ben ondan bahsetmiyorum. Yani bu ifadeler bir erkeğe söylenebilecek ifadeler değil. Buna dikkat edin. Teknik olarak bu sözleri erkeğe söylediğinizde erkeğin en hassas noktasına dokunursunuz. O noktaya gelen erkeğin de ne yapacağı hiç belli olmaz. Dolayısıyla efendim, hele ki söz konusu Türk'ün erkeği ise bu sözler bu noktaya taşıyabilir vakayı. Bakın, örnekte de olduğu gibi kadını 8 yerinden bıçaklamış ve hırsını alamamış, üzerinden otomobille geçmiş. Nasıl bir hırs var orada? Nasıl bir radde, yani orası nasıl bir radde? Orayı bir önce tespit etmemiz lazım. Çünkü daha önce suç işlememiş birini bu ifadelerin teknik olarak nereye getirdiğini bize gösteriyor aslında. Yani doğrudur yanlıştırdan ziyade teknik olarak bu ifadelerin bir erkeği hangi noktaya getirdiğini bize gösteriyor. Şimdi şunu gördüm, özellikle bu vakaları incelerken birçok vakada da bu karşıma çıktı. Özellikle kadın boşanmak istiyor, erkek boşanmak istemiyor doğal olarak. Çünkü şimdi toplumumuzda dul kalmak diye de bir kavram var. Çok tehlikeli bir kavram bu. Şimdi bu kavram kadın için nasıl tezahür ediyorsa toplum içerisinde erkek için de aynı şekilde tezahür ediyor. Toplumsal baskı da var orada. Yani dul kalmak sanıldığı kadar kolay bir kavram değil. Erkek için de değil aslında. Bir taraftan da kadını kaybetmek istemiyor. Toplumsal baskı da var öte taraftan. Aslında her iki cinsiyette de bu toplumsal baskı ağır şekilde tezahür ediyor. Bir kere erkeğin dul kalması kolay bir iş değil toplum içerisinde erkek için. Bir kere evli arkadaşları arasına mesafe koyuyor her şeyden önce. Dolayısıyla bu o kadar basit ve kolay bir şey değil erkek açısından. Sonrasında boşandıktan sonra yaşayacakları da var. İşte oluşacak dedikodular da var. Bunlardan da bahsedeceğiz detaylı şekilde. Dolayısıyla erkek bu nedenlerden dolayı boşanma yolunu kendine kapatıyor. Yani toplumsal baskı, aile baskısı, farklı faktörler de var onun içerisinde. İşte kadını kaybetmek istememek gibi farklı etmenler de var. Onları da ayrıyeten konuşacağız. Boşanma yolunu kapatıyor erkek. Kadın boşanmak istiyor, kadın kurtulmak istiyor, o evlilikten çıkmak istiyor. O evlilikten çıkabilmek için bu sefer her yolu denemeye başlıyor kadın. Ağza alınmayacak ifadeler bu sefer kullanmaya başlıyor erkeğin yüzüne. Yani işte çocuk senden değil, ben seni aldattım, başkasıyla görüşüyorum gibi. Bunu evlilikten çıkış yolu olarak görmeye başlıyor. Yapıp erkeğin yüzüne söyleyen de var, ayrı konu. Onlar tabii hukuki olarak tespit edilen
delillerle desteklenen olgular. Yalnız yapmayıp da sırf o evlilikten kurtulmak için ağır ifadelere başvuran kadınlar da var. Bunu da gözlemledim. Dolayısıyla yeter ki kurtulayım diyor da yani buradan çıkayım da ne olursa olsun, ben bu evlilikten çıkayım da ne olursa olsun, bu ağır ifadeler bu sefer karşı tarafı çileden çıkartır noktaya gelmeye başlıyor. Şimdi bu ifadeleri tercih eden kadınların sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Yalnız kadın bu ifadeleri kullanırken sonucunun ne olacağını çok hesaplayamıyor. Hesapsız hareket ediyor, hesapsız kitapsız hareket ediyor. Şimdi kısa vadeli düşünüyor. Biz uzun vadeli, orta ve uzun vadeli düşünen bir toplum değiliz. Kısa vadeyi düşünürüz. Kısa vadeyi düşündüğümüz için de hesapsız kitapsız iş yapmış oluyor burada kadın. Hesapsız yapılan işin nereye gideceği de hiç belli olmaz. Araba gibi düşünelim. Arabada ne var? Gaz var, fren var. Yani fren mesafesini de ayarlamamız lazım. Dolayısıyla hesapsız edilen cümleler, hesapsız kullanılan ifadelerin nerelere varacağı, hangi boyutlara varabileceği de hiç belli olmuyor efendim. İşte onun neticesi karşımıza bu şekilde çıkabiliyor maalesef ki. Kadının bu hesapsız kullandığı ifadeler neticesinde, çünkü kadın orada düşünmeden hareket eden çok fazla kadın var. Yani amacım burada kadını korumak. Dikkat edin buna. Bodoslama gidiyorsunuz hanımlar. Yani bodoslama gitmek iyi bir şey değil. Dolayısıyla bu gidiş ister istemez erkeği çıldırtmaya başlıyor. Bu sözleri karşısında, kadının bu sözleri karşısında toplumunda baskısı neticesinde, toplumsal baskı neticesinde erkek tek çıkış noktası olarak cinayeti ve kadını öldürmeyi görüyor. Onu da göze almaya başlıyor. Dolayısıyla bunun neticesi de karşımıza kadın cinayeti olarak çıkmaya başlıyor. Şimdi vakalar ayrı ayrı kendi içerisinde ayrılmak zorunda ve devamında bakın buna dikkat edin. Bu ifadelerin öldürme nedeni olamayacağının da Türk'ün erkeği çok idrakinde değil. Yani bu kelimeler, bu ifadeler öldürme nedenidir de çok idrakinde değil. Bunu mahkeme sürecinde öğreniyor bir yerde de. Peki bu ifadeler öldürme nedeni mi? Tabii ki olamaz. Yani öldürmenin hiçbir nedeni olamaz. Yalnız benim burada söylemeye çalıştığım nokta erkeği cinayete sevk eden süreçten bahsediyorum. İnsanı cinayete sevk eden süreçten bahsediyorum. Cinayeti haklı buluyoruz anlamına gelmiyor bu. Buna dikkat edin. Dolayısıyla bunu öğrenmeye başladıktan sonra toplumda da bu bilgiler artık kamuoyuna veriliyor. Basın yoluyla her yerden veriliyor durumda. Dolayısıyla art niyetli kişiler de bunu öğrenmeye başlıyor. Yani bu nedenden dolayı ceza indirimi aldı. İşte bu nedenden dolayı işte bayağı bir ceza indirimi aldı gibi. Dolayısıyla art niyetli erkekler de bu uygulamaları bu sefer kullanmaya başlıyor. Yani bakın, bir insanın cinayet işlemesi çok kolay bir şey değil. Onu o raddeye getiren bir olgu var. Bizim o olguyu tespit edip ortadan kaldırmamız lazım. Yani cinayet işlendikten sonra kimseyi geri getiremeyiz. Yani ne kadar yüksek ceza uygularsak o kadar iyi olur diye bir şey de söz konusu. Bu başka bir şeye dönüşüyor. Yani örnek veriyorum, silahla öldürme vakasına değil de bu sefer intihar vakasına dönüşmeye başlıyor. Yani intihar süsü
verilme durumuna geliyor bazı vakalarda. Dolayısıyla işte bizim orayı çözmemiz lazım. O açmazı çözmemiz lazım ki cinayeti ortadan kaldırabilelim. Yani ölmeden önce tedbir alalım. Testi kırılmadan tedbirin alınması lazım. Testi kırıldıktan sonra ihal indirimi, bunlar kendi elimizle insanlara verdiğimiz kılıf aslında, minareyi çalana verdiğimiz kılıf aslında. Bizim minareyi çalmayı engellememiz lazım. Problem burada başlıyor. Yani bizim asıl üzerinde durmamız gereken nokta orası. Mesela bizim insanı anlayarak yasa yapmamız lazım. Dolayısıyla iki bakış açısı da yanlış, kaldıralım demek de çok doğru değil. Tamamen uygulansın demek de çok doğru değil. Sorunu çözmez. Görüldüğü üzere de çözmüyor zaten. Alanının daraltılması gerekiyor. Bu hükmün alanının daraltılması gerekiyor. Alanı daraltıldığında kullanan insan, yani buradaki boşluk var çünkü orada. O boşluk ortadan kalkmış oluyor alanı daraltıldığı zaman. O boşluk ortadan kalktığında da bu hükmü kullanacak insanlar da ortadan kalkıyor aslında. Yani kimse burayı kullanmamış oluyor. Kullanmak isteyen de o duvara çarpmış oluyor. Dolayısıyla o alanın daraltılması gerekir. Kanunlar boşluk kabul etmez. Orada boşluk var. O boşluğun kaldırılması durumunda, o boşluğun doldurulması durumunda bu tür hadiselerle biz karşılaşmamış olacağız. İster istemez. O nedenle bu yasanın tamamen reddedilmesi taraftarı değilim. Tamamıyla uygulanması taraftarı da değiliz. İşte o boşluğun doldurulması, bu yasanın kısmi alanlarının, kısmi boşluklar var orada çünkü. O kısmi boşlukların doldurulması durumunda daha iyi netice alacağımızı, daha sağlıklı netice alacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla adalet herkese lazım, hepimize lazım. O yüzden eğriye eğri, doğruya da doğru demek zorundayız efendim. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.